El Clasico maçı öncesinde Hansi Flick ve Arbeloa'nın yapmış olduğu açıklamalar. Real Madrid'in antrenmanında kaleci Courtois kime sert müdahale yaptı? El Clasico maçına çağrılmayan Real Madrid'li oyuncu kim? Hangi İngiliz takımı Arda Güler'i istiyor? Valverde'ye sürpriz transfer teklifi var. Mbappe'yi isteyen İngiliz kulübü hangisi? Real Madrid'in dokunulmaz oyuncular açıklandı. Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması. Real Madrid'den haberler, Kenan Yıldız'dan haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Bir sonraki maç, yani bugünkü maçımız Barcelona ile olacak. Deplasmanda oynanacak maç. Bakalım Real Madrid nasıl bir performans sergileyecek ve Arda Güler ilk 11'de olacak mı olmayacak mı bakacağız. Hansi Flick açıklamalar yaptı. Real Madrid'deki kavgaları bana niye soruyorsunuz, benim takımım mı diye çıkışmış. Real Madrid'de kavga mı? Bu tür şeyler dünya çapında her yerde oluyor, sadece Real Madrid'de değil. Bu beni biraz şaşırttı ama umurumda değil çünkü bu benim takımım değil diyor Marca gazetesine yaptığı röportajda. Mbappe ile veya olmadan Real Madrid daha mı tehlikeli diye soru geliyor. O, dürüst olmak gerekirse dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Sahaya getirdiği şey inanılmaz derecede yüksek kaliteli. Her durumda son derece tehlikeli. Ceza sahası önünde ve içinde. O muhteşem bir oyuncu ve gol önünde bence sahip olduğu kalite açısından şu anda en iyisi diyor. Mbappe'yi övüyor. Belki de rakibin içini karıştıran oyuncuyu övüyor ki orada kalsın diye. O da övmüş onu. Evet, bugünkü antrenmanda kaleci Courtois yapılması gerekeni yapıyor ve kaleci Courtois Mbappe'ye sert bir müdahale yapıyor ve Mbappe inanılmaz bakışını atıyor dostlar. Ve hareket cidden çok tehlikeli. Kafasına vuracak kramponuyla neredeyse. Courtois Mbappe'yi öldürmeye çalıştı. Sonrasında pişmanlık ya da özür yok arkadaşlar. Burada hareketi yaptıktan sonra Mastantuono garip garip bakıyor. Camavinga çok garip bakıyor ve Mbappe'nin bakışını görmeniz lazım dostlar. Şuradaki bakış gerçekten bir özür bekleyen bakış ve bu bakışı attıktan sonra insanlara neler olduğunu biliyorsunuz. Courtois'ın başına bakalım ne gelecek. Rüdiger'in tokatladığı bu ekip üyesi arkadaşımız Mbappe geliyor, buna omuz atıyor, şakasını atıyor ama bu da tokat manyağı oldu bu abi, kimse bilmiyorum. Mbappe ve Jude Bellingham yan yana geçiyorlar dostlar idmanda. Gerçekten çok garip bir yer. Herkes birbirinin hasmı gibi, düşmanı gibi. Herkes düşmanıyla falan karşılaşıyor. Çok kötü bir ortam. Evet, Barcelona maçına sakatlığı olmamasına rağmen çağrılmayan oyuncu Dani Ceballos El Clasico'ya götürülmüyor, tamamen gözden düştü. Real Madrid ile Barcelona arasındaki ilişki hala tamamen kopuk olmaya devam ediyor AS gazetesi. Dostlar, son videolarımıza çok güzel like'lar atıyorsunuz. Bu videoya 1000 like gelirse çok sevinirim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Arsenal Arda Güler'i kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak arkadaşlar. Zaten hep bu haber vardı ve İsteyen takım da Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım Arsenal ve Arda oraya gitse gerçekten oranın yıldızı olur. Mundo Deportivo'ya göre Barcelona matematiksel olarak şampiyonluğu garantilerse yarın La Liga kupasını alacak. Hatırlatma, bunu önlemek için Real Madrid'in tek çözümü kazanmak. Sizce bu kadroyla kazanabilir mi? Çok eksik var. Bayern Münih yaz transfer dönemi öncesinde Real Madrid'in orta saha oyuncusu Valverde'ye büyük ilgi gösteriyor. Valverde de Bayern Münih'e yakışır bu arada. Bilmiyorum, siz Valverde'nin gitmesinden mi kalmasından mı yanasınız? Bu arada kaptanlık olayıyla ilgili sanırım kaptanı Mbappe yapmaya çalışıyorlar. Beterin beteri var. Valverde kalsın abi. Mbappe'ye kaptanlık da verirseniz hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz. Tchouaméni bugün antrenmanda çok ciddi bir yüz ifadesi sergiledi. AS gazetesi bu olayı mercek altına almış. Çok ciddiymiş. Tabii ki de olayın etkisinde o da. Son dakika Real Madrid ve Jose Mourinho prensipte bir anlaşmaya vardı. AS gazetesi yazdı. Geçmiş olsun dostlar. Kötü haber geldi, kara haber geldi. Mourinho dedem Real Madrid'in başına geçti. Bakacağız. Arda Güler'le de ilgili bir açıklaması var. İlerleyen şeylerde onu da söyleyeceğiz. Birazdan Arbeloa'nın açıklamaları da var. Liverpool Mbappe'ye güçlü ilgi gösteriyor. Kırmızılar bu yaz bir anlaşma mümkün olursa Fransız süperstara imza atma fırsatını memnuniyetle karşılayacaklarını bildiriyor. Lütfen onu alın Liverpool. Dünyanın en çok nefret edilen 10 kulübü. Manchester United 1, Real Madrid 2, Manchester City 3. Diğeri de bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Real Madrid'in kaptanı Dani Carvajal, Fede Valverde ile Tchouaméni arasındaki kavgadan hemen sonra Valdebebas'ı terk eden ilk oyunculardan birisiydi. Kaptan gemiyi ilk önce terk etmiş. Kulüp daha sonra onu arayarak derhal dönmesini söyledi. Jose Angel Sanchez'in acil toplantısında bulunması için kaptan olarak varlığının gerekli olduğu için AS gazetesi yazıyor.
Kaptanlar da kaptan gibi değil Real Madrid'de. Real Madrid'de geleceği belirsiz olmayan sadece birkaç oyuncu var. Bunlar dokunulmaz ve gelecek için önemli olarak kabul ediliyor. Kim bunlar? Courtois, Arnold, şaka gibi, Arda Güler ve Jude Bellingham. Mbappe ve Vinicius Junior ise dokunulmaz değil. Kaynak Defensa Central arkadaşlar. İspanyol haber sitesi, Real Madrid'in haber sitesi dostlar. Zambiya Ligi'nde maçın oyuncusu olan futbolcuya ödül olarak 5 karton yumurta verildi. Evet, bu şeyi Real Madrid'e de getirelim lütfen. Jose Mourinho zaten 3 Real Madrid oyuncusuyla konuşmuş. 3 oyuncunun hiçbiri İspanyol değil ve ne Fede Valverde ne de Tchouaméni. Kimlerle konuştuğu bilinmiyor. Acaba kimle konuşmuştur? Mbappe ile falan konuşmuştur. Bellingham'ı çok seviyor. Onunla konuşmuştur. Vallahi diğerini de bilmiyorum. Belki de Courtois ile konuştu. Hiçbiri belli değil. Mbappe takımla antrenman yaptı. Carval, Mendy, Militao, Arda Güler, Valverde ve Rodrigo yok arkadaşlar. Arda Güler sanırım El Clasico maçında yok. Yedekler arasında da yok. Çıkan bu habere göre bakacağız. Gelelim inanılmaz arkadaşlar, bak kafayı yersiniz, şu açıklamalara bir bakın. Real Madrid'deki köstebek bulundu mu? Arbeloa yok, CIA'de çalışmıyorum ben demiş. Arbeloa bize ihanet eden birisi var diyor. Bu durumu tersine çevirmek için Florentino Perez'den daha hazır kimse yok. Kulübün gelişinden önceki halini hatırlıyorum. Real Madrid tarihin en çok kupa kazanan başkanı ve onu hak ettiği yere geri getirdi. Hepimiz birlikte savaşmalıyız. Fran Garcia'yı oyuna aldıktan sonra Carreras'ın Espanyol karşısında olanlar hakkında, Carreras böyle bir gülmüştü beni oyuna almadı diye, onu sadece yaptığı iş ve bana karşı tutumu için savunabilirim. Oynadığında bunu hak ettiği içindir ve oynamadığında başka birinin hak ettiği içindir diyor. İkisinin arası çok bozuk. Yapmayacağım şey oyuncularımı halk önünde yakarak cezalandırmak. Yakarak mı? Valverde ve Tchouaméni ikinci bir şans hak ediyor demiş. Yani şu olayı Arda yapsa, Arda birisine vursa veya herhangi bir oyuncu birisine vursa sizce bu şekilde karşılanır mıydı? Tahmin ettiğim zaman çok kötü şeyler geliyor aklıma. Mbappe antrenman sonrasında arabasında gülümserken bir oyuncunun antrenman sonrası gülümseyerek çıkmasını bağlamından koparmaya çalışmak. Sadece bir durumu fırsat bilip abartılı bir şekilde çarpıtmak. Tüm Madridistas, yani Real Madrid taraftarları, Mbappe'nin Real Madrid'e gelmek için gösterdiği çabayı bilir. Ne çabası gösterdin? 100 milyon euroyu almak için kaç takla attığını biz biliyoruz. Çünkü önceki kulübünde her şeye sahipti ve hayallerindeki kulüpte olmak için çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. Hepimiz küçük Mbappe'yi o Real Madrid eşofmanıyla gördük. Ronaldo posterlerinin olduğu şeyle söylüyor. Küçük Mbappe dedi. Umarım o küçük Mbappe'dir. Arbeloa, Valverde ile Tchouaméni arasındaki kavga benim hatamdı. Abi ne diyor bu adam ya? Golf sopasıyla arkadaşının kafasına vurmuş bir arkadaşım var. Bunlar olur. Oğlum bunlar psikopat mı ya? Bu nasıl? Golf sopasıyla birbirlerinin kafasına vuran arkadaşları varmış. Böyle bir adam zaten bunları normal görür arkadaşlar. Çok normal değil mi sizce de bunu normal görmesi? Normal. Benim için buradaki en ciddi mesele soyunma odasında yaşananların soyunma odasında kalması gerektiği. Ne yapsın bu adamın kafası yarasın, bayılsın, ölsün. Basın duymasın mı bunu? Saçmalık ya. Yaşanan olay sadece bir talihsizlikti. Ve artık bu konunun tamamen kapanması gerekiyor. Soyunma odası meselelerinin sızdırılması. Bunu Real Madrid'e ihanet olarak görüyorum. Beni çok üzüyor. Üzüldüğü şeye bak oğlum, geçmiş olsun Valverde de lan. Geçmiş olsun Valverde de. Basına bilgi sızdıran kim bilmiyorum. CIA için çalışmıyorum. Hiçbir oyuncuyu suçlamayacağım diyor. Soyunma odasında bu kadar çok güç mü var? Ne kastettiklerini tam olarak bilmiyorum. Daha önce söylediğim aynı şeyi söyleyeceğim. Bir Real Madrid oyuncusu oynamadığında bu tamamen sportif bir karardır. Oynamayan oyuncular hakkında çok yalan söylendi. Tchouaméni, Valverde kavgasını durduramadığına dair haberler hakkında sadece izledi diyorlar. Real Madrid soyunma odası içinde ofisim yok. Keşke her şeyin sorumluluğunu alabilsem ve kontrol edebilsem. Eğer bu durumun sonucu koçun bütün bunları durdurması gerektiyse bunu kabul ediyorum. Hoş bir durum değil. Herkes için örnek olmalı ve hepsi bu. Konuyu kapatalım. Oradan ders çıkaralım ve yarın Barcelona Real Madrid maçı olduğunu unutmayalım. Abi üstünü örtüyor bildiğin ya. Oyuncuların profesyonellikten uzak olduğu ve bana saygısızlık ettiği konu doğru değil. Bu tamamen yalan. Bazılarının benimle sorunlar yüzünden oynamadığı iddiası da aynı derecede yalan. Sezonun beklenen seviyede olmaması için nihai sorumluluk bende ama burada 4 aydır bulunuyorum ve oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Beni nasıl karşıladıklarıyla, nereden geldiğimizle, öfke ve hayal kırıklığının sizi istemediğiniz durumlara sürükleyebileceği açık. Ama şimdi oyuna odaklanalım. Şu anda buna yoğunlaşmamız gerekiyor.
Tchouaméni ve Valverde kavgası ile ilgili konuşuyor. İki şey söyleyeceğim. Birincisi kulübün kararlılığı, hızı ve şeffaflığından çok gurur duyuyorum. İkincisi ise oyuncuların hatasını kabul ettikleri, pişmanlıklarını dile getirdikleri ve özür diledikleri. Bu benim için yeterli. Yapmayacağım şey ise onları kamuoyu önünde çarmıha germek. Çünkü bunu hak etmiyorlar. Son 4 ay ve yıllarda bana bir Real Madrid oyuncusunun ne anlama geldiğini gösterdiler. Kavga ederek mi? Bir Real Madrid oyuncusunun ne anlama geldiğini gösterdiler ve bunu unutmayacağım. Her zaman bir örnek veririm. Bana göre bir Real Madrid oyuncusunun olması gerekenin timsali olan bir oyuncu var. O da Juanito ve Juanito asla hata yapmadı. Ve onun her maçta yaptıklarından hepimiz çok gurur duyuyoruz diye düşünüyorum. Real Madrid'in neyi temsil ettiğini anladı. Elinden gelenin fazlasını yaptı. Ben nasıl hata yapmayayım? Ama onu sevdiğimiz tek bir şey varsa o da hata yapması. Tıpkı herhangi birinin yapabileceği gibi. Valverde ve Tchouaméni devam etmemizi, bu kulüp için savaşmaya devam etme şansı vermemizi hak ediyor. Onlarla çok gurur duyuyorum. El Clasico hakkında neler demiş? Büyük bir rakibe karşı harika bir maç bekliyorum. Son dönemde olağanüstü performans sergileyen bir rakibe. Dünyada en çok heyecan uyandıran maçı oynamayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Oraya hırsla gidiyoruz, kazanmayı hedefliyoruz demiş. Evet, Kenan Yıldız'ın da maçı vardı arkadaşlar. Deplasmanda 1-0 galip geldiler. Kenan Yıldız son 6 maçta da çok suskun, 0 gol, 0 asist. Bir an önce toparlanması gerekiyor. Kenan Yıldız Lecce'ye karşı ilk yarıda tüm oyunculardan daha fazla müdahale yaptı, 6 müdahaleyle. Ayrıca Juventus'ta en fazla savunma katkısı sağlayan oyuncu, ayrıca en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu, 7 ikili mücadele kazanmış. Çok savaşıyor, defans yapıyor abi, işte bak bunları Vini ve Mbappe yapmıyor. Tam Real Madrid oyuncusu. Perez, çek baba şunu. Jose Mourinho Arda Güler'le ilgili bir yorum yapıyor demiştik. 2024'te Arda Güler hakkında neler diyor? Real Madrid ve Türkiye orta saha oyuncusu Arda Güler'i olağanüstü kaliteye sahip bir oyuncu olarak övdü ve büyük kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak olgunluğunu ve farklı sınıf yeteneğini öne çıkardı. Yeteneğini takdir ederken Mourinho onu Fenerbahçe'ye kiralık olarak getirme konusunda şaka yaptı. Ancak Arda Güler'in Real Madrid'de başarılı olma isteğini kabul etti. Jose Mourinho'nun Güler hakkındaki önemli yorumları: kişilik ve kalite, Arda büyük kişilik sergiliyor ve olağanüstü kalite gösteriyor, dedi Mourinho. Ve kişilik o kulüpte, yani Real Madrid'de oynamak için çok önemli diye de ekledi. Karakter, Mourinho Arda Güler'in gerekli özgüvene sahip olduğunu ve korkmadığını vurgulayarak oyuncular orada oynayacak kadar iyi olduklarını içselleştirmelidir, dedi. Gelişim, Carlo Ancelotti altında öğrenmenin ve milli takımda oynamanın büyümesi için önemli olduğunu belirtti. Transfer şakası neydi? Haziran 2024'te olası bir yeniden birleşme konusunda Mourinho şaka yaptı. Eğer Arda Güler gelmek isterse neden olmasın? Eğer Fenerbahçe'yi seviyorsa, eğer bedava gelirse ve eğer Real Madrid maaşının %75'ini öderse hayır diyemeyiz diye de şaka yapmış. Samimi buldunuz mu bilmiyorum açıklamaları dostlar. Arda Güler Real Madrid 2026-27 3. forması ile bu formayı 10 üzerinden puanla bakalım. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun bu formaya? Pembemsi böyle yani kötü de değil gibi de, bu ne yani? Cristiano Ronaldo, eğer bir gün Manchester United'ın sahibi olursam gerekli olanı yapacağımdan şüpheniz olmasın. Hala çok gencim. Bir gün büyük bir kulübün sahibi olacağım demiş Ronaldo'nun hedefleri. Ferdi Kadıoğlu'nun kızı Felicia Sofia babasını tribünlerden destekledi arkadaşlar. Maşallah maşallah. O yanaktan bir tane kıtlatırım. Ferdi'nin kız çocuğuna buradan maşallahlarımızı iletiyoruz. Tatlı bir kapanış olsun dedik. Videomuz burada sona erdi. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen bu videoya 1000 like gelsin ve hype haklarını kullanmayı unutma. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Yanda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın.